Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada hepinizin yakından tanıdığı dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk sayın meslektaşım, genç meslektaşım. Siz de hoş geldiniz Antalyalardan. Şebnem Hanımcığım merhabalar, sizi izliyorum. Sağ olun, çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Bizler de sizleri gördük hocam. Sağ çok iyi olun, olduk. sağ olun. Enerjiniz muhteşem. Harika Öyle bir mi? enerji, Sağ değil olun, mi? sizi Gerçekten gördüğümden. öyle. Evet. Tabii ben hücre çalıştığım için yaşıma rağmen çok yüksek bir tempoyla ve enerjiyle çalışabiliyorum. Hücrenin yaşam sırrını ve hücrenin gençleşme sırrı üzerine çalışıyorum. Tabii bu noktada en başta ilk projemiz TÜBİTAK projesi olarak verip de başarıyla sonuçlandırdığımız saçın sırrını çözmekti. Evet hocam, saçlarınıza Evet. da bakıyorum. Evet. Gerçekten muhteşem. Çok teşekkür ederim. Şimdi zaten birazcık saç konuşacağız. Alttan değil mi? geliyorlar, buralar daha dolgun, inşallah daha da dolacak çünkü daha ancak uzuyorlar, çok uzun olduğu için. Hocam tabii. şahanesiniz. Sağ Şimdi saç dökülmesi kader olmasın, kaderiniz olmasın sloganıyla aslında saçın tepe açıklığının bir kader olmadığının siz altını çizdiniz, Evet, değil mi? Tüm evet. dünyaya da böyle duyurdunuz Evet. kendinize. Dolayısıyla hakikaten birçok kişi için çünkü bu bir kader, keder Evet, aslında. evet, Kader de keder. demeyeyim, bir keder. Kesinlikle. Çünkü saçı dökülmeye başladığı andan itibaren kişilerde kendine olan özgüven azalıyor, panik başlıyor, Kesinlikle. aynada kendini iyi hissetmemeye başlıyor. Evet. Siz bunun tam tersini savunarak kaderi değiştirdiniz Evet, aslında diyebiliriz. insanların kederini sevince Kederi, ve umuda aynen. ve mutluluğa çevirdik. Aynen, Bu çok gençler doğru. için, özellikle gençler için inanılmaz bir motivasyon oldu. Onlar derslerine odaklandılar, işlerine odaklandılar. Saçları çözüldü, saç problemleri çözüldü. Harikasınız hocam. Bu çalışmalarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz Tabii ki bize? memnuniyetle. Şimdi eskiden hatta hala kitaplarda yazar, saç dökülen saçın yerine çıkmaz. Çünkü saç kökü öldü denir. Ama saç kökü ölmedi. Biz bunu ispat ettik. Saç kökleri sadece her hücrede olduğu gibi uyku döneminde, istirahat fazında yani G0 fazında bekleşiyorlar. Hücrelerin çalışma fazı G2'dir ama saç kökü hücreleri testosteron hormonunun baskısıyla şurada diyelim ki saç köküne gelen testosteron ne yapıyor? Geliyor hücreye baskı yapıyor. Hücreye diyor ki çalışma komutu veriyor. O çalışma şöyle şuradaki bu çalışma komutu veriyor. Çalışma komutu verince ne oluyor? Saç dökülüyor. İşte biz bu saç dökülme sebebi olan testosteronun hücre girişini durdurduğumuzda hücrelerin G0 fazından çıkıp G2 yani çalışma, üretme fazına girdiğini dünyaya ispat ettik. Bunu nasıl başardık? Şu formülümüzdeki, şu basamaklardaki testosteronun genetik ortamda, genetik yatkınlığı olan bireylerde saçın dökülme alanlarındaki enzimatik faaliyetlerinin engellenmesi suretiyle ki bu bir hormon baskısı değildir, aksine hormonlara geri kazanma mekanizmasıdır. Saç köklerine gidip de orada heba olacak, orada tüketilecek olan testosteron hormonunun oraya girişine engel olmaktır. Şöyle, hücrenin içine giremeyen testosteron o hücrelerde saç dökülme sebeplerini yapamaz. Biz hücreye girişini durdurduğumuzda testosteron orada saç dökemez ama sisteme geri döner ve kişinin gerekli organlarında gerekli başarısını yapar. Ya bununla şunu söylemek istiyorum. Testosteron hormonu erkeklik hormonudur. Erkeklerde erkekliğin sembolüdür, erkekliğin işaretidir. Kadınlarda da yaşama sevincinin işaretidir. İşte biz bu basamağı durdurduğumuzda yani testosteron hücre içine girişini durdurduğumuzda erkekler kendi hormonlarına kavuşurlar fazlasıyla olması gereken düzeyde. Kadınlar da yaşama sevinçlerini birebir doygun bir şekilde yaşarlar. Evet, yani testosteron sağda solda heba olmuyor. Vücuda geri dönüyor erkekte ve saç dökülmesine sebep olduğu için artık saç dökülmesine de sebep olmamaya başlıyor. Olamıyor. Çünkü biz girdirmiyoruz onu. Aynen Yaptığımız başarılı formüllerle saç kökü hücrelerini şurada gösterdiğim gibi zırh gibi koruyoruz. Evet. Bu zırh gibi gelen alana testosteron gelse de içeri bizim formülümüz başında olduğu için, lokal olarak etki ettiği için topikal kullandığımız formül burada hücre içine giremediği için ne yapıyor?
saç köklerine baskı yapamıyor. Evet. Kendi serbestliğinde kalan saç kökü başlıyor çalışmaya. Hocam o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Büyüklerimizdeki bu kellik problemi çocuklarının bir Kaderi değil artık. değil artık. Kesinlikle Değil mi? güzel bir slogan. Gençler saçlı kalsın, yaş almışlar yeniden saçlansın Aynen. diyoruz. Çünkü hakikaten mekanizma bu. Evet. Siz doktorsunuz, siz de yıllardır bu işe emek vermiş bir kişisiniz. Çok net. Şu mekanizmayı siz durdurduğunuzda saç zaten kendiliğinden başlıyor, gürleye gürleye. Zaten baktığımız zaman yurt dışından da şimdi çok fazla ülkemize saç transplantasyonu için çok fazla turist geliyor biliyorsunuz ki. Evet. Dünyanın bir problemi aslında bu. Sadece bizim bir ülkemizin problemi değil, dünyanın bir problemi. Saç Evet. dökülmesi ve insanlar bunun için gerçekten inanılmaz paralar döküyorlar. Çok, evet. Halbuki böyle daha basit çözümlerle Evet. bunun önüne geçmek mümkün değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi tabii ki saç ekimi eski model bir çözümdü. Evet. Neden eski model diyorum? Çünkü o zaman herkes şunu biliyordu. Diyordu ki saç kökü zaten ölmüş. Biz ölmüş dokuya zarar vermiyoruz ki diyorlardı. Halbuki biz gösterdik ki ölmüş dokuya zarar veriliyor. Neden? Biz şurayı kestiğimizde bir hücrenin bir tek saç kökü ekmek için burayı kestiğimizde orada onlarca kök heba oluyor. Yaralanıyor veya ölüyor. Aslında dormant formda değil mi orada? Yani uyku modunda. Halbuki uyku modunda. modunda. Onu Dolayısıyla aktif etmek onu biz uyandırabiliyoruz. Bu biliniyor artık. Bizden sonra artık bu bilinen bir gerçek. Ve saç ekimi yerine bu şekilde bir çözümle insanlar hem travmatik olaylardan kurtulurlar, hem orada kesiyle veya oradaki şişirme işlemiyle oluşacak yanlış habitattan dolayı zedelenecek saç köklerinin heba olmasından kişiyi kurtarırlar. Hem de saçlar şakır 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 kendiliğinden doğal mecrasına çıkar ve kalır. Bu da çok önemli. Aktivasyonu bitmiş bireylerde saç çıkıyor ve kalıyor. Çok önemli bu. Şekillerde Tabii ki. gördüğümüz gibi. Aynen, Evet. siz de zaten bunu görüyoruz. Ben şu an kendi gözlerimle tecrübe Sağ olun, edemiyorum. teşekkür Gerçekten ederim. Hakikaten bu inanılmaz benim gür ve azalmış bakımlı hali. Benim saçlara saçlarım çok sahipsiniz. bir 4-5 ay sonra kıvamını bulacak. Şimdi burada bizim bir sloganımız var. Şimdi söylediğimiz şey şuydu, bunu özetleyecek olursak. Testosteron gelir, hücreye giremez. Kök damarla buluşur ve ne yapar? Saç yapmaya başlar. Şimdi biz bunu hangi şeyle bir de slogan oluşturduk. Dedik ki testosteron saç kökünde ne yapıyor acaba dedik. Bunu görmeniz için şu kıl yağ üniti dediğimiz kılla yağ bezi yan yanadır biliyorsunuz. Her kılın dibinde bir de yağ bezi vardır. Ve bu yağ bezi testosteronun etkisiyle çok çalışır. Eğer testosteron oraya saldırıyorsa bilin ki yağ artıyordur ve işte yüzde sivilceler yapar, saçlarda yağlanma yapar ve yağlı bir deri olur ve tabii buna bağlı hastalıklar ortaya çıkar bireyde. Gençlerde saç sivilcelenme, o ilerleyen Gençler yaşlarda için ve tabii o o da bir yaşlarda kabus. saç derisinde yağlanma olur. Bu eskiden sanki bir kazançmış gibi lanse edilmişti. Halbuki yanlış. Gösterdik ki bir saç derisi ne kadar yağlanıyorsa demek ki testosteron oraya o kadar saldırı yapıyor. O halde biz eğer yağlanmanın görünen, bizim gördüğümüz dipteki olayı mikroskopla dibe bakamıyoruz ama biz gösterdik ki dipteki yağ bezinin çalışmasını durdurabiliyor isek bir baktık ki saç kendiliğinden çıkıyor. Evet. İşte bu da bizim ne kadar yağlanma varsa o kadar ağır bir dökülme önünüzde, ne kadar yağlanmayı baskılarsak o kadar güçlü saçları yeniden kazanırız sloganımızı oluşturdu. Evet. Yağlanma istenmeyen bir şey. Saç derisi için önünde ağır bir dökülmenin işareti. Durdurmanın yolu da yağlanmayı durdur, saçlar kendiliğinden geri gelsin. Aslında dünya hocam saç kökü öldü bilirken siz tabii bunun hep tersini savundunuz. Bu kanıya da buralardan vardınız diye düşünebiliriz o zaman. değil Tabii mi? ki, tabii ki. Bizim yaptığımız çalışmaları tabii ki çok başarılı olduğunu gördük. Kitaplarda saç kökü ölmüştür, bir daha çıkmaz yazıyordu. Biz bunun acaba tersi midir düşüncesiyle yola çıktık. Yani bir hipotezle yola çıktık ve saçlar çıkmaya başlayınca biz hemen kökte ne olup bitiyor?
bunu görelim dedik. Yani ben buradan yine sesleniyorum. Benim kullanıcılarım, saçı çıkan gençler Nobel'e yazmışlar. Bizde böyle şahane. bir Türk başarılı bir doktor var. Buna Şahane hocam. Nobel için başvuruyorum demişler. Gençler bana yazdılar, hocam devletin, kurumun başvurması lazımmış. Bireysel başvuru şey yapmıyor. Biz nereye yazalım? Dedim ki Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bize sahip çıkacak veya Sağlık Bakanlığı. Burada bir şeyi söylemem lazım. Çok önemli. Bize diyorlar ki saç nasıl çıkacak? Döküldüğü sırayla çıkacak. Mesela şu kök uzunken döküldü ve hemen daha yeni döküldü. Bakın canlı kök daha burada, damarla buluşmuş. Bu saç hemen çıkar. Ama elimizin içi gibi olmuş bir saç kökü var ise bu saçın çıkması aylar alacak. Niye? Önce toprağa atılan tohum gibi o kök toprakta tutunacak. Yani derinin içinde tutunacak, büyüyecek, bu hale gelecek. Veya bu hale gelecek ki önce bir tüy yapsın, sonra saça dönsün. Önce bir kök salsın. Önce kök salacak, damarla birleşecek. İşte biz bunu bu şekilde görüyoruz. O zaman şöyle bir de slogan yaptık. Saç nasıl döküldüyse tersi çıkacak. Çok güzel hocam Çok slogan. güzel. Yani böyle cam açılır kapanır kapı gibi diyorum. Kapı nasıl açıldıysa Öyle kapanıyor. Öyle. tersine de böyle kapanacak. kapanacak. Yani yanlardan da olacak. Yanlara doğru açıldıysa yanlardan ortaya doğru açılacak. Yağlanma ne kadar baskılandıysa O kadar daha güzel güçlü ve hızlı saç gelecek. Evet. Dökülen saç ne kadar yeni ise o kadar hızlı yerine gelecek. Ne kadar eski ise onların dolması bir o kadar zaman alacak. Ama bu zamanın biz hiçbir zaman 8-10 aydan fazla olmadığını gördük 75 yaşlarındakilerde bile. Bizi de besleyen şey kişilere verdiğimiz mutluluk ve sevinç dünyanın her tarafına Bunun hizmet ediyor. karşılığı Şahanesiniz çok hocam. farklı. Çok, Gerçekten. o kadar müthiş bir duygu ki onun heyecanıyla şimdi anti-aging'lerimizi yaptık. 15 günde 15 yaş gençleştiriyoruz. Kişiye kendinin kollajenini ve kendinin ara maddesini sentezlettiriyoruz. En kısa zamanda programımıza tekrar konuk olacaksınız İnşallah. Çok hocam. zevk alırım. Çok Sağ olun, kıymetli çok bilgiler teşekkür verdiniz ediyorum. bize. Sağ olun. Verdiğiniz Çok teşekkür bilgiler için ediyoruz. çok Sağ çok olun, teşekkür sağ olun, ederiz. çok Ayaklarınıza, sevgiler. yüreğinize sağlık hocam. Sağ olun. Sizin de dilinize, güzelliğinize, yüreğinize Hocam sağlık. saç Başarılar dökülmesi diliyorum. kaderiniz olmasın, Olmasın. diyoruz. Gençler özellikle Evet. ne kadar erken şey yaparlarsa, önlem alırlarsa O o kadar kadar saçlı büyürler. O Evet. kadar saçlı bir Çok teşekkür gelecek ediyoruz. yaşarlar. Evet. Sevgiler sunuyorum herkese buradan, tüm izleyicilerimize. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu ile birlikteydik. Kendisiyle saç dökülmesi kaderiniz olmasın sloganıyla yola çıktıkları ve yaptıkları değerli bilimsel çalışmaları aktardıkları bir sohbet ettik. Verdiği değerli, kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.